Herkese merhaba. Bu hafta sizlere kanalımın adı olan Orç 3'ün nereden geldiğini biraz anlatmak istiyorum. Bu sizin açınızdan hani çok basit bir hikaye gibi kalabilir ama kameranın bu tarafından benim için en azından bir hikayesi var. Yani çok önemli bir hikaye diyemem ama bir hikayesi var. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Bilgisayar ve hani bu internet ağlarına ilk girdiğim yıllar diyeyim, ilk başlanılan yıllarda 96 üniversite zamanları, 96-97 olması lazım. İnternette bu kadar yaygın değil. Yani evlerden internete bağlanırken şimdiki gibi sürekli açık bir internet hattı yok. Dial-up dediğimiz, telefonla bağlandığımız, modemlerle bağlandığımız internet hatları mevcuttu. Bunda da telefonu sürekli meşgul etmemek için ancak böyle gece geç saatlerde, hani kimsenin telefonu kullanmayacağı veya aranmayacağınız saatlerde vesaire internete giriş yapıyorduk. Ve telefonla aradığınız için de çok uzun süre kalamıyordunuz. Yani kalmak da istemiyordunuz. Telefon ücretleri fazla geliyordu çünkü. Yani beklenenin üstünde geliyordu. Neyse hani öyle bir dönem ve internetin bu eski dönemleri, eski zamanlarındayken portaller çok meşhurdu. Yani o zaman Google yoktu, bu kadar ön planda değildi. Alta Vista dediğimiz bir arama motoru vardı ve bunun yanı sıra en çok bilinen yine hem arama hem de portal adının anlamında bugün de hala hayatını sürdüren Yahoo adresi vardı. Yahoo'da hani aradığınız birden fazla içeriği, bir magazin gibi, bir şey gibi birden fazla konuya ait kimi zaman haberler, işte kimi zaman ulaşmak istediğiniz birçok içeriği ev sahipliği yapıyordu. Oradan başlayarak bir yerlere gidiyordunuz veya orada arama yapıyordunuz. Genellikle kullandığımız araçlar bunlardı. O zamanlar yine yanlış hatırlamıyorsam Yahoo'nun chat bölümü de vardı. Yahoo Chat tabi biraz işte İngilizce pratiği, biraz yabancılarla muhabbet vesaire. Zaten dediğim gibi internet hani bize çok o sırada yeni diyeyim. Bunları öğrenirken ederken bu tarz ortamların, portallerin vesairenin hepsinde hemen herkes o zamanlar nickname kullanırdı. Bu nickname Facebook'a kadar aslında oldukça yaygındı yani. O günden sonraki bütün işte MSN'ler, ICQ'lar vesaireler herkes her yerde gerçek adı yerine bir takma isim kullanıyordu. Ben de bu işte mecralara ilk girdiğim yıllarda diyeyim adım ve hani adımı çağrıştıracak bana da o anda hoşuma giden Orçun'u kısaltıp ORC yapayım. Orç diye denedim. Orç diye tabii ki kullanılıyor diye çıktı. Yani o dönem bir başkası kullanmış. Hem çok kısa, 3 harften oluştuğu için hani kullanma olasılığı çok fazla. Bir de zaten zaman içinde bunlar karakter sınırlaması da geldi. Yani en az atıyorum 5 karakter, 6 karakter olsun falan diye. Neyse o dönem baktım Orç dolu. İşte ne bileyim çoğu kişinin de öyledir zaten. Uğurlu rakam 3. Sonuna 3 ekleyeyim. ORC 3. ORC 3 şeklinde ilk nickname'imi almıştım. Sonra uzun zamanda bu şekilde kullandım. Yani çoğu yerde böyle kullanmaya devam ettim. YouTube'a girişimde veya YouTube kanalımı açtığım zamandaysa yine hani biraz çocukça bir istekle diyeyim, o geçmişten gelen, ya bu benim nickname'imdi, benim artık hani kanal yüzüm veya kanal adım ORC 3 olsun. Biraz çocukça, biraz ne diyeyim, bu geçmişe olan alışkanlıkla, geçmişten gelen alışkanlıkla ORC 3 adını kullanmaya karar verdim. Geçtiğimiz yıldı sanıyorum, Mart-Nisan aylarında falan bir kanaldaki izleyicilerden birisinin yorumunda nacizane bir tavsiyede bulundu. Yani bu tarz kanalların çoğunda artık insanlar isimlerini kullanıyor ve isimleriyle ön plana çıkıyorlar. Aslında ismini kullansan iyi olur diye bir tavsiyede bulundu. O günden sonra biraz daha düşünmeye başladım. Evet, ORC 3 tek başına hani kimseye aslında bir anlam ifade etmiyor ve kanalın içeriğiyle ilgili de bir fikir vermiyor. Gerçi hani kişinin adı da tabii ki ne iş yaptığı veya kanalın ne anlattığını çok ortaya koymasa da zaman içerisinde insanlar o isme aşina oldukça kanaldan da neler bekleyebileceğini biliyorlar. Bu arada logodan da bahsedeyim. Logoyu kendim yapmıştım, kendim tasarlamıştım. Zaten çizimlerinden de anlaşılıyordur iyi kötü hani amatör bir şey olduğu.
Yaparken esinlendiğim noktalar çok açık, bariz. Google'ı hem bedava servislerini hem de iş modelini mi diyeyim, yani bize sundukları açısından çok seviyorum aslında. Tabii tartışılır. Sunduklarının yanı sıra götürdükleri de var vesaire. Ama tabii ki Google'ın o renklerinden vesaire esinlendim. Bunu sanki böyle elde kara kalem çalışmış gibi bilgisayarda oturdum. ORC3'ü Google'ın renklerinden ve 3 boyutlu gibi harflerle döşedim. Bunun dışında kanalımda özellikle anlatmak istediğim, yani vermek istediğim mesaj da orada bir kafa ve beyin simgesi var. Altına da bir mouse bağlı. Burada dediğim gibi yani kanalımda vermek istediğim, aslında ben yaklaşık 20 yıldır IT işindeyim. Bilişim sektöründe çalışıyorum. Bu konuda hani süper bir uzmanlığım, çok böyle dünyada bulunmaz bir yeteneğim olmasa da uzun yıllardır da sonuçta buraya emek sarf ettim. Bir takım birikimlerim tabii ki var, tecrübelerim var. Kanalımda da her zaman bu bilişim altyapısı olmasa da yani o simgenin açıklamasını yapmaya çalışıyorum. Hani bilişimi ve bu sosyal ağları, genel bütün, hatta hayatımızdaki bütün bize sunulan şeyleri aslında kendi faydamıza, kendi aklımızla yorarak diyeyim, kendi lehimize kullanmamız lazım. Yani genellikle bu maalesef tersi işliyor. Yani onlar bizi kullanıyorlar. Biz onları kullanarak faydalı iş yapabilme potansiyeli herkeste yok. Yani herkeste her zaman olması da gerekmiyor ama en azından esiri olmayın diyeceğim. Kanalımda da genelde buna yönelik, yani bir ürün aldığım zaman, bir cihaz aldığım zaman o ürünün, hep söylüyorum ben, bana verebileceği maksimum şeyleri öğreneyim. Hepsini kullanmasam bile en azından öyle bir özellik olduğunu bileyim. Çünkü bilmediğiniz zaman kullanma ihtimaliniz de yok. Hep bunu söylüyorum zaten kanal videolarımda. Tabii kanalımdaki videoların hepsi böyle bilişim veya çok böyle süper tüyolar, bilgiler içeriyor mu? Hayır. Kimi zaman ben de biraz daha ne diyeyim, sıradan olabilecek böyle bir challenge videosu vesaire yapmıyorum ama çok böyle her izleyene de her şeyi katacak bir video olmayabiliyor. Ama biraz böyle dağınık çalışmamın sebebi aslında çoğunlukla hani kendim araştırdığım, bulduğum ve bir başkasının işine yarayacağını düşündüğüm şeyleri hazırlamaya ve paylaşmaya çalışıyorum. Ama bazen de dediğim gibi kolayına kaçıp işte kutu açılış videoları olabilir. Yani onlarda çok fazla kendi ön hazırlığım olmuyor. Sadece kutunun içeriğini sunuyor oluyorum. Gibi bir takım şeyler. Ama bazen de hiç beklemediğim, yani çok basit, bu ne işe yarar dediğim içeriklerde olumlu tepkiler alıyor. Ya birilerinin işine yarıyor. Yani orada bir kişinin bile işine yarasa aslında benim için yeterli. Çünkü amacım, dediğim gibi, birilerine hani ben bunu aradım, yaptım, buldum veya ararsanız böyle yapılıyor demek. Hepsi her zaman böyle çok, dediğim gibi, süper faydalı videolar olmayabiliyor. Elimden geldiği kadar paylaşmak istiyorum. En azından hani bilgiyi paylaşmak anlamında ve üretmek anlamında. Bu bana üretkenlik gibi geliyor. Hoşuma gidiyor bunları paylaşmak, anlatmak. Amacım hiçbir zaman çok fazla takipçi kazanmak değil. Çok fazla hit almak değil. Bundan çok yüksek paralar kazanmak değil. Benim zaten devam eden bir mesleğim var. Aksine bu bana ekstra bir yük. Yani ben bunları yapmasam belki daha çok şey öğreneceğim, daha çok şey araştıracağım. Paylaşmak için buna ayrıca zaman ayırmam biraz daha benim zamanımdan çalıyor açıkçası. Ama anlatmayı sevdiğim için, paylaşmayı sevdiğim için de benim için keyifli bir hobi, ek bir iş diyelim. Kapatırken, sonuna gelirken şunu da söyleyeceğim. Aslında satır aralarında biraz bahsettim. İşte bir takipçinin tavsiyesiyle kanalı isme çevirme olayı. Bu videonun asıl amacı hani kanalın adı nedir ve nereden geliyordur bunu anlatmak ve o logoyu biraz bahsetmiş oldum. Kapatırken de şunu söyleyeceğim. Büyük ihtimalle yakın bir dönemde, yani ben bunu daha önce de aslında duyurusunu yaptım ama gerçekleştirmemiştim. Kanalın adını kendi adımla değiştirmeyi düşünüyorum. Biraz daha hani o çocuksu halinden biraz daha profesyonelliğe adım atmış gibi. Çünkü şu anda bakınca sanki bir çizgi film ya da oyun kanalı gibi, yani logosundan falan da öyle anlaşılıyor olabilir.
Yine çok böyle muhteşem profesyonel bir logoyla ya da şeyle gelmeyeceğim. Sadece kanalın adı değişiyor. Diğer kanalın uzantısı halinde diyeyim sosyal ağlardaki Instagram hesabım vesaire de buna göre değiştireceğim. Twitter'da aktif olarak, yani ben aslında yaptığım videoları Twitter'da, Facebook'ta ve Instagram'da da paylaşıyorum. Ama Twitter'da hiç takipçim yok. Oraya ağırlık vermedim. Instagram'a da aynı şekilde çok fazla paylaşımda bulunmuyordum. Ama bulunmaya çalışıyorum artık elimden geldiğince. Kısa ve küçük tüyoları oradan yayınlamaya çalışıyorum. Sizler de hani takip etmeye değer bulursanız, izlerseniz oralara göz atabilirsiniz. Kanalın ana sayfasında linkleri var. İsterseniz videonun açıklamasına da yine linkleri eklerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.